Merhaba Oğlak burçları ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Evet arkadaşlar, 2024 yorumlarıyla karşınızdayım. Beklenen video ile karşınızdayım. Şimdi 2024'ün bütün gezegenleri konuşuyor olacağız, tutulmaları konuşuyor olacağız bu videomuzda. Ama öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olur, bildirim zilini açar, beni desteklerseniz çok sevinirim. Ayrıca bu videoyu beğendiğinizde arkadaşlarınıza gönderip onların da faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Şimdiden elinize, emeğinize sağlık diyorum. Bir de 2023'ün son çeyreğinde 2023, 2024 ve 2025'te bizi neler bekliyor? Nasıl bir fırsat yaratacak? Bunlarla ilgili nasıl bir danışmanlık alabilirim diyorsanız WhatsApp hattımızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz. Çünkü doğum haritası analizi, 2 yıllık öngörü analizi ve doğum saati tespiti hepsi birlikte kampanya fiyatımız 1500 TL arkadaşlar. Bu kampanyadan yararlanmak için WhatsApp hattımızdan bizimle irtibata geçmeniz yeterli olacaktır. Hadi bakalım Oğlaklar sizi neler bekliyor? Kova burcu yani Kova burcuna geçiş yapan bir Plütomuz vardı geçen yıl biliyorsunuz. Bu retro yaptı, Oğlağa geri döndü. Tekrar bir ileri hareket yapacak ve Kova'ya diğeri dönecek. Bu da sizin ikinci evinize geçiş yapacak ve Plüto artık ikinci evinizde seyahatine devam edecek önümüzdeki 18 yıl boyunca. Özellikle haritalarınızda kontrol edin lütfen. 29 derecelerde, 0 derecede ya da 1-2 derecede Kova burcunda özellikle bir gezegeniniz varsa bundan siz daha çok etkileniyor olacaksınız. Eğer ki başka gezegenlerinizde de yine bu derecelerde bir eee, gezegeniniz varsa herhangi bir burçta, bu da demek oluyor ki hayatınızda bu Plüton'un etkilerini daha çok hissedeceksiniz. Peki bu Plüto ne getirecek size? Plüto ikinci evdeyken eee, sizi bir sırsalar ve der ki yani artık sağlam, kalıcı, köklü bir para kazancı sistemi kur der. Yani bir sistem kurmak isteyecek sizde. O yüzden de eğer bu atıyorum güneşinize denk geliyorsa sizi zorlayan bir insana denk getirecek. Biri sizi parasal kazançlarınızı artırmanız için zorlayacak. Ay ise eğer duygusal olarak sizi zorlayacak. Eğer ne bileyim Venüs'te parasal konularda daha iyi girişimlerde bulunabilmek için zorlayacak. Bu ama dediğim gibi hepimizin etkileneceği bir konu değil arkadaşlar. 29 derece, 0 derece, 1 derece ve 2 derece kova burçlarında veya kişisel gezegenlerine açı varsa bu derecelerde o zaman çok daha etkili olacak diyebiliriz. Yani parasal kazançlarımızı artırabilmek için bizi hayat zorluyor olacak. Uranüs'e bakacak olursak Uranüs de Boğa burcunda ilerliyor. Sizin de 5. evinizde. Zaten bu seyahatine uzun zaman olmuştu başlayalı. Şimdi 19 derece ile 27 derece arasında 5. evinizde bir gezegeniniz varsa ya da herhangi bir gezegeniniz 5 derece ve yakınlarındaysa, pardon 19 derece ile 27 derece arasındaysa o zaman siz bu Uranüs'ün etkilerinden daha fazla yararlanacaksınız. Peki Uranüs ne getirecek? Ani beklenmedik sevgili, ani beklenmedik bir hamilelik haberi, ani beklenmedik bir çocuk doğumu, ani beklenmedik çocuklarınızla ilgili güzel bir gelişme. Bunların hepsi pozitif arkadaşlar çünkü yanında Jüpiter var. Jüpiter de 2023'te biliyorsunuz Boğa'ya geçmişti. Eee aşk, sevgili konularında size oldukça fırsatlar yaratabilecek konuya hakim ilişkilerimizin odak noktamız olduğu, yaratıcılık kabiliyetlerimizin, hobilerimizin daha çok gündemde olduğu bir dönem. Tabii ki bu hobilerimizden kazanç sağlamak anlamına da geliyor olabilir arkadaşlar. Özellikle hayatımızda biri yoksa bu Uranüs'ün etkisiyle ani beklenmedik hızlı bir sevgili gelebilir. Tabii ki var olan ilişkilerimizde sıkıntılıysa yeni insanların gelebilmesi için burada ani bir bitiş de söz konusu olabilir. Ama daha çok biz evlilik yolunda ilerlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tabii ki Uranüs ve Jüpiter'in 5. ev seyahati bizi çocuk sahibi yapabilir ve gerçekten rahatına, konforuna düşkün, biraz gerçekten büyütürken problem yaşamayacağımız güzel bir bebek sahibi olabiliriz. Çocuğumuzla ilgili yine güzel gelişmeler, var olan çocuklarımızın okulları, kariyerleri ya da hayatları ile ilgili güzel gelişmeler yine söz konusu olabilir. Özellikle altını çizmek isterim. Jüpiter'in etkilerini de 26 Mayıs'a kadar yani 5 derece ile 15 derece Boğa burcunda bir gezegeniniz varsa bunları zaten başladı konular. 26
26 Mayıs'a kadar tamamlanıyor diyebiliriz. Ama değilse Uranüs'ün 19 derece ve 27 derece arasındaki gezegenleri olanlar da bütün yıl boyunca bu konuları daha etkin yaşayacaklar diyebiliriz. Şimdi gelelim Neptün'e. Neptün Balık burcunda ve üçüncü evinizde arkadaşlar. 27 ile 29 derece arasında seyahat edecek bu yıl. Ve üçüncü ev kardeş alanı, akrabalar, iletişim alanı, yakın seyahatler, komşular alanı. Bunlarla ilgili bir sorumluluk gelebilir öncelikle. Satürn de burada olduğunu düşünürsek, her ikisini beraber yorumlayacak olursak. Kardeşimizle ilgili bir sorumluluk, düşüncelerimizi, fikirlerimizi hayata geçirmekle ilgili bir sorumluluk, akrabalarla ilgili bir sorumluluk, kardeşimizi destekleyerek kendimiz de kazanmak gibi bir konuya eşitleniyor olabilir yine. Kısacası fikirlerimizi açık yüreklilikle anlatmalıyız. Biraz şefkatli ve merhametli de davrandığımız sürece bu Satürn ve Neptün bize yaşatmak istediği her konuyu fazlasıyla fark ediyor olabiliriz. Oğlak burçları biraz daha böyle sabit enerjidedir. Yani daha doğrusu toprak enerjisindedir. Sağlamlık ve kalıcılık ister. Tabii balıkta daha değişken ve daha ruhsal bir enerjide olduğu için kardeşinin yaptığı eylemler ya da yaptığı bir şeyin ona ters gelme ihtimali çok yüksek arkadaşlar ama onu o şekilde değil de işte onun yetisi o kadar. Ona bu yıl yardım etmem gerekiyor. Onu yükseltirsem kendim de başarabilirim. Ya da komşumu ikna edebilirsem ben de başarıya ulaşabilirim gibi düşünmek gerekiyor. Yani oradaki sorumluluklarımız her neyse komşumuz, akrabalarımız, kardeşlerimiz veya yakın seyahatler bunlarla ilgili yaptığımız her sorumluluk bize olumlu sonuçlar doğuracak. Aslında hayatımızda belki de kardeşimizi dinlediğimizde, kardeşimize destek olduğumuzda biz de yeni kapılar aralamış olacağız, yeni fırsatlar yakalamış olacağız gibi düşünebiliriz. Özellikle Satürn için konuşmak gerekirse 12 ile 19 derece arasında Balık burcunda bir gezegeniniz varsa bu konulardan siz daha fazla etkileniyor olacaksınız. Bunun dışında Jüpiter'in etkilerini zaten 5. evde anlatmıştık aşk ve hobiler için. Ama Jüpiter'in bir de 26 Mayıs'tan sonra İkizler Burcu'na geçişi var arkadaşlar. Kısaca bunu konuşalım. Şimdi İkizler Burcu'na geçiş yaptığında bu sizin 6. evinizde olacak. 6. ev iş hayatımız ve sağlığımız anlamına gelir. Öncelikle sağlığımızla ilgili bir problemimiz varsa emin olun burada bir şifa kaynağı var. Artık, belki de, şifamızın nerede olduğunu fark edeceğiz, doğru doktora gideceğiz, doğru tedavi uygulanacak şeklinde fırsatlar yaratabilir. Bunun dışında 6. ev iş hayatıdır. Demek ki işsizsek iş bulabiliriz ya da kalıcı köklü daha böyle, aktif çalışabileceğimiz, parasal olarak da karşılığını iyi alabileceğimiz bir işe geçiş yapıyor olabiliriz arkadaşlar bu dönemde. Tabii ki 11 derece ile 21 derece arasında özellikle İkizler Burcu'nda bir gezegeniniz varsa bu konulardan en çok daha sizler etkileniyor olacaksınız arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Ve 2024'ün sonuna kadar da İkizler Burcu'ndaki seyahatine devam ettirip 2025'e de sarkan bir Jüpiter İkizler etkisi yaşıyor olacağız. Bunun dışında ay düğümlerini konuşacak olursak, ay düğümleri biliyorsunuz tutulma enerjileri yaratır arkadaşlar. Tutulma enerjileri de Koç terazi aksında malum. Şimdi terazi sizin 10. eviniz. Baktığımız zaman Kuzey ay düğümü de Koç burcunda ve 4. ev. Ev, aile ve yuva konularına daha çok önem göstermeniz, iş ve kariyer konusunda da ailenin desteğini alarak ilerlemeniz şart görünüyor arkadaşlar. Şimdi siz çalışkan burçlarsınız. Oğlak dediniz mi iş hayatı ve çalışma hayatı gelir. Bu dönemde sanki her şey ters geliyormuş gibi, her şey ters düz oluyormuş gibi hissediyorsunuz. Bir türlü iş yerinde, iş koşullarınızın net gitmediği bir dönemden geçiyor gibi hissedebilirsiniz. Yani emek veriyorum ama karşılık buluyor muyum, bulmuyor muyum diye düşündüğünüz bir durum yaratabilir. Aslında hayat size diyor ki sıkıştığın, bunaldığın, senin gerçekten sana hizmet etmeyen, maddi olarak karşılık vermeyen bir iş yerindeysen artık çıkman gerekiyor, bitirmen gerekiyor. Bu iş yerinden sen kendin çıkmazsan zaten seni çıkartacaklar diyor. Şimdi bunların tarihlerine gelecek olursak da şu şekilde sıralayabiliriz.
25 Mart'ta özellikle Terazi burcunda bir ay tutulması yaşanacak arkadaşlar. Bu da 5 derece de yaşanacak. 5 derece ve yakınlarında eğer Terazi burcunda bir gezegeniniz ya da aksınız varsa evet bundan siz daha çok etkileniyor olacaksınız. Belki iş yerinde çok büyük bir patlak verecek kriz. Daha sonrasında 8 Nisan 2024'te Güneş tutulması yaşanacak. Oradaki krize karşılık ailenizden destek göreceksiniz. Belki aileniz sizin açıkta kaldığınız kısımları tamamlayacak. Aileden aldığınız destekle tekrar enerjinizi yerine getirecek diyebiliriz. 18 Eylül'de ay tutulması yaşanacak. Bu da Balık burcunda yaşanacak. Balık burcu sizin yine 3. eviniz. Kardeşinizle ilgili zaten yılın başından beri emek verdiğiniz bir durum vardı. Satürn de oradaydı, Neptün de oradaydı biliyorsunuz. Üzerine bir de Kuzey Ay düğümü gelecek. Aslında kardeşinizden, akrabalarınızdan, yakın çevrenizden, komşunuzdan alacağınız destekler daha da fazla artmaya başlayacak. Artık emek değil, yemek zamanı. Bir önceki yılda yani 2023'te ve 2024'te aslında biz emek veriyorduk. 2024'ün sonuna doğru artık o verdiğimiz emekler karşılık görmeye başlayacağız. Kardeşimiz bize destek verecek. Onun hayatındaki güzel gelişmeler bize de pozitif yansıyacak şeklinde düşünebiliriz. Ve 2025 ve 2026'da yaşanacak tutulmaların ilk fragmanı şeklinde aslında burası. Daha sonrasında 2 Ekim 2024'te Güneş tutulması yaşanacak arkadaşlar Terazi burcunda. Artık yılın başından beri iş değişikliğine gitmediyseniz burada ya işten atılacaksınız, mecburen iş değişikliği yaşayacaksınız. Eğer bunu gönüllü olarak değiştirebildiyseniz artık burası bulunduğunuz yeri ve konumu korumak şeklinde olacak diyebiliriz. Ve belki de ailenizle beraber taşınmak zorunda kaldınız. Yeni gideceğiniz yerde iyi bir iş fırsatı sizi bekliyor olacak. Belki istifa edip bambaşka bir şehirde bambaşka bir işe de başlıyor olabilirsiniz. Bu şekilde köklü değişimler yine Koç burcunun Kuzey Ay düğümünde seyahati 4. evinizde size ve geliyor olabilir arkadaşlar. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Evet, 2024 size mutluluk, sağlık, başarı getirsin arkadaşlar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. 2024 bütün hayallerinizin gerçekleşeceği bir yıl olsun. Hoşça kalın.